Merhaba arkadaşlar. Dördüncü dersimizde cache masalarda ve turnuvalarda karşılaştığımız all-in'leri görüp görmemeye karar verirken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu sefer direkt bir el geçmişi özelinde aslında bunu paylaşıyorum sizinle. Bu bir 110 euro girişli orta seviyede bir turnuvaydı. Turnuvanın şu an bulunduğumuz noktası turnuvanın işte orta erken evreleri diyebileceğimiz bir nokta. Blind'lar 75'e 150, antiler de gelmiş durumda. Her el ortaya konan zorunlu paralar da geliyor. Şu an masada oturan 7 kişi var. Biz normalde Ason gibi bir elle under the gun bir pozisyonunda açmıyoruz. Ben çok açma taraftar değilim, en azından full wing bir masaysa, ama şu anda masada 7 kişi var ve ben bu elden önceki 3 el boyunca masada sürekli baskı uygulayarak blindları ve antileri çaldım. Dolayısıyla hadi bakalım Ason'la da bir deneyelim dedim, ama normal şartlar altında şimdi konumuzla alakasız ama Ason offsuite ile erken pozisyonlarda çok fazla aksiyona girmemek gerekiyor. Çünkü çok kolay bir şekilde domine olabiliyor bu kağıt. As papaz, as kız, as vale var ondan üstün olarak. Bir şekilde yere as geldiğinde kendimizi çok rahat hissedemeyebiliyoruz. Kent yapma ihtimali oldukça düşük. Zaten renk ihtimalinde sadece uzaktan bir runner belki not flash'a koşabilir, ama onun için de ortaya 4 tane kupa lazım. Yani nereden baksanız erken pozisyonda bizi çoğu zaman out of position oynatacak, pozisyon dışı kalarak oynatacak bir noktada oyuna girmeyi veya oyunu açmayı doğru bulmadığım bir kağıt. Ama dediğim gibi bu masadaki dinamiklerden dolayı ben bu eli açmaya karar verdim. 2.5 büyük blind ile 375 çip arttırdım. Bu arada bu turnuvanın nispeten erken evreleri olduğu için ICM hesabı yapmaya gerek yok. ICM Independent Chip Model demek. Belki daha önce bahsetmişimdir. Özetle sizin önünüze duran çip miktarının aslında gerçek paraya olan ilişkisini gösteriyor. Ödül havuzuyla ve kalan oyuncuların sayısıyla ve ödülün dağılım şekliyle hesaplanıyor. Ama şu anda turnuvanın nispeten erken evrelerinde olduğu için bunu çok düşünmemize gerek yok. Bunu bir cache oyunu gibi de düşünebiliriz aynı zamanda bu yüzden de. Her neyse, biz 375'i arttırdık. Burada gördüğümüz arkadaşımız oldukça bakın tight aggressive bir oyuncu. Hatta nit olarak değerlendirebileceğimiz veya rock olarak değerlendirebileceğimiz birisi. VP oranı %11, yani o ellerin sadece %11'ine giriyor ve bunların da %9'unu arttırarak giriyor. Tüm girdiği ellerin %9'unu da arttırarak giriyor. Yani sadece nispeten premium ellerle ve onları da agresif bir şekilde oynuyor bu arkadaşımız gördüğümüz kadarıyla. Ama maalesef kendisi sadece 2300 çipte kalmış. Bu elin döndüğü aşamada ortalama çip sayısı yaklaşık 8000 civarındaydı turnuvadaki oyuncuların. Dolayısıyla çok fazla şansı yok ve burada da M rakamına bakıyoruz. 7'yi görüyoruz. Yani sadece 7 tur daha devam edebilir. Eğer blind ve anteler aynı kalırsa blind anteninin artacağını düşünürsek çok fazla şansı yok. Bir an önce harekete geçmeli. Yani eline asas veya papaz gelmesini bekleyemez. Tüm bunlarla birlikte erken pozisyonda gelen bu raise'de benim tabii 3 eldir masayı saldırdığımı da düşünerekten rest çekiyor. Diğer oyuncular fold ediyor ve sıra bize geliyor. Ben bu resti gördüm. 2315 çipi, 2315 çipi gördüm, ama neden gördüm bir ona bakalım. Neyi düşündük? Bir kere dedik ki bu adamın bizden istenen ne kadar? 2315 mi göreceğiz? Hayır. 1940 çip daha koyacağım ortaya. Ben 1940 çip daha kaybedersem ne olur burada? En kötü 8500 çipimiz kalır ki ortalama stack'te hala turnuva ortalamasının üstünde veya ortalarında olacağız bu durumda. Sıkıntımız yok. Ama bir kişiyi daha eleyeceğiz. Elimizde As-10 Off-Suite var. Bu adam bizim 3 eldir sağa sola saldırdığımızı görüyor ve dolayısıyla elimizde çok iyi bir şey olmayabileceğini düşünebilir. Artı bizim elimizde as blokerimiz var. Yani diğer oyuncularda as olma ihtimalini oldukça azaltıyoruz ve en yüksek kağıtta elimizde olduğu için bir şekilde ekstra bir avantaj daha sağlıyor. Ama sadece bunları düşünmek yeterli mi? Hayır. Öncelikle şuna bakmamız lazım. Biz 1940 çip daha koyacağız. Peki 1940 çip koyduğumuz zaman ne kadar kazanacağız? 3020 artı 1940 kazanacağız, değil mi? Bunu bir önceki videomuzda, daha doğrusu 3. derste aktarmıştım. O hesaplamaya tekrar bir göz atın. Benim bununla ilgili hazırladığım bir tane Excel dosyam var. Özellikle çok masada oynarken hızlıca hesap edebilmek için kullandığım bir şey. Oldukça pratik, benim işime yarıyor açıkçası. O da şöyle bir şey.
Şu anki ortadaki pot miktarı ne kadardı? 3020 idi. 3020. Ne kadar görmemiz gerekiyordu? 1940 çip daha görmemiz gerekiyordu. Bu arada bu şunu gösteriyor. Şimdi 3020 pot 1940 görmemiz lazım. Toplam pot 4960 olacak. Bizim bunu kazanmak için %39.11'lik bir equity'ye ihtiyacımız var. Yani %39.11'lik bir elde kazanma ihtimalimizin olması gerekiyor. Şimdi şu aşağılara çok takılmayın. Buradaki hesaplama şu. Buradaki hesaplamaya göre eğer flop'taysak hangi ellerle devam edelim, hangileriyle devam etmeyelim diye otomatik olarak onları işaretliyor. Bu işte dediğim gibi birden fazla masada oynarken çok fazla karar verme için vaktim yokken pratik bir yol gösterici olarak hazırladığım bir program sadece kendime. Her neyse bizim burada görmek istediğimiz şey şu. Bizim bu all-in betini görmemiz için, all-in bahsini görmemiz için %39.11'lik bir kazanma şansına ihtiyacımız var. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunun için de PokerStove diye bir tane programımız var. Onu da buraya alalım. Bu ücretsiz bir program. Bulabilirsiniz internetten. İsmi PokerStove. Şimdi kendi elimizdeki kağıtları girelim buraya. Kupa as ve Ten of Diamonds 10 kare 10. Okey diyelim. Şimdi rakibimize bakalım. Rakibimizin elindeki kağıtları bilmiyoruz. Rakibi değerlendirirken, rakibin elinde ne olacağını değerlendirirken direkt olarak bir ele koymak onu doğru değil. Bir el aralığına koymamız gerekiyor. Hand range dedikleri İngilizce. Bu el aralığında buradaki preflop bölümüne tıklayıp açıyoruz. Şimdi buradan seçtiğimiz kağıtlar bu adamın elinde olabilecek kağıtlar olacak. Öncelikle şunu seçiyorum ben. Any pair diyorum. Herhangi bir pair. Sonuçta bu adam hayatta kalma mücadelesi veriyor ve eline bir pair geldiğinde büyük ihtimalle oyuna girecektir diye düşünüyorum ama en azından 2-2 pardon 2-2 hop 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 ile oynar mı diye düşündüm ama 7-7 ve yukarısı daha mantıklı gözüküyor. Çünkü neredeyse kağıtların pairlerin yarısını en azından geçmiş oluyor şeyde. Ve çok fazla da seçme şansı yok bu arkadaşın. Sonra nelerle oynar sizce bu adam bu durumda eğer blöf yapmıyorsa? Sonuçta bu aşağıdaki kağıtları unutabiliriz. Belki suited connector'lar olabilir veya off-suited connector'lar olabilir ama yine de bunlar çok fazla geniş bir range ve tek şansı var bu adamın, unutmayın. Elenecek eğer yanlış karar verirse. O yüzden şu üstteki kısmı Any Broadway dediğimiz yani renkli herhangi bir kart diyerekten üstteki kısmı seçtim ama sizce Vale on offsuite ile bu adam girer miydi bu pozisyondan tek şansı varken? Bence hayır açıkçası. Kız on offsuite ile hayır. Vale on suite ile yani bunu ben yapardım belki ama onun yaptığını zannetmiyorum çünkü zaten 11'e 9 oynuyor. Oldukça tight oynuyor. Elinin %11 ile gidiyor oyuna bildiğimiz üzere. O yüzden kız 10 suite'i de çıkarttım. Hatta baktığımızda papaz 10 suite'de bu iş için yeterli gelmiyor. Çünkü arasında 2 tane boşluk var. Diğer taraftan tüm as ve büyük as suite'leri buraya koyuyoruz. Büyük as off suite'leri de koyuyoruz. Ama aslardan biri bizde olduğu için aslına bakarsanız buradaki derin gelme ihtimali, onda olma ihtimali biraz bir miktar sadece zayıflıyor. Papaz 10 off suite'i de çıkartıyoruz. Papaz 10 suite'i de çıkartmıştık biliyorsunuz. Peki kız vale off suite'le bunu görür mü? Sanmıyorum. Kız çünkü yeterli yüksek kart ihtimalini ona vermeyecektir. O yüzden onu çıkartıyorum. Aynı şekilde kız vale suite'i de çıkartıyorum. Bu noktada papaz vale off suite ve papaz vale suite arasında kaldım. Bir şekilde bu adamın papaz vale off suite'ini tutup papaz vale suite'ini çıkartmıştım ben bunu hesaplarken. Tam tersini de yapabilirsiniz. Daha mantıklı aslında papaz vale suite tutmak burada. Ama işte turnuvada o anda bu hesabı yaparken o ikisinin yerini değiştirmişim gibi hatırlıyorum. Ve önümüze böyle bir tablo çıkıyor. Tabii vale on off suite'i de çıkartmayı unutmayalım. Demek ki bu adamın elinde diyorum ki ben bunlar olabilir bu hareketi yapmak için. Zaten bakıyorsunuz şu aşağıdaki yüzdeyi görüyorsunuz ya tüm ellerin %10.6'sına tekabül ediyor. Bu adam da zaten %11'ini açıyordu ellerin ve o %11'e de denk geliyor aynı zamanda bu range. Okey diyoruz. Ve değerlendir diyoruz. Evaluate diyoruz. Preflop'ta. Tıkladığımızda karşımıza şöyle bir şey geliyor. Benim kazanma şansım %39 equity'm.
Onunki %60.9, %61 gibi bir şey. Tabii bu equity'nin içinde %0.485'likte bir berabere kalma oranı var. Dikkat ederseniz aslında 34'e 56 gibi gözüküyor şeyler ama sonuçta 39'a tekabül ediyor topladığınız zaman. Peki bizim bu eli görmek için neye ihtiyacımız vardı? Ne kadar equity'ye ihtiyacımız vardı? Hop, hatırlayalım. 3020 pot vardı. 1940 görecektik. Toplam 4960 oluyordu ve ihtiyacımız olan equity %39.11'di. Dedim bu noktada. %39.11, %39.092. Çok ufak bir fark var arada. Bir nüans var. Peki görmeli miyim diye düşündüm. Şu açıdan görmeye karar verdim. Çünkü 3 eldir masayı zorluyorum ve adamın çok fazla şansı yok beni görmek için. Ucu ucuna şu anda hani görsem de kapatsam da hata olmayacak gibi bir denge durumundayız. Gördüğüm zaman ne olacak? Sadece burada 1940 çip daha kaybedeceğim. Ama kazanırsam, görüp de kazanırsam, turnuvada bu nispeten iyi bir oyuncu. Final masalarında da görüyoruz kendisini arada sırada. Böyle iyi bir oyuncuyu baştan nispeten elemiş olacağız. Ve ben de o yüzden görmeye karar verdim. Peki ne oldu? Tahminimize uyar şekilde en düşük peri, yani onun range'ine koyduğumuz en düşük perle karşımıza çıktı 7-7 ile. Yere 3-4-5 açıldı. Onun için aslında oldukça iyi bir flop. Bir tane 6 gelse straight yapacak. Bir tane 10 veya as gelmediği durumda da o kazanacak. Tabii bir de 2 gelmediği durumda. Çünkü bize de buradan da alt tarafından bir straight vermiş oldu. 4. kağıt açıldı. 4 geldi. 5. kağıt açıldı ve as geldi. Biz kazandık. Ve arkadaşımız elenmiş oldu. Baktığınız zaman bu hesaplamayı yapmadığınızda vay be amma şanslı adam diyebiliyorsunuz poker için. Ya da vay mala bak as on offsuite'de gördü diyebiliyorsunuz. Dememek lazım. Bunun arkasındaki hesaplamayı az önce size gösterdim. Ve rakiplerinizi all-in'lerini göreceğiniz zaman böyle bir hesaplama yapmanız en azından daha sonrasında oturup all-in girdiğiniz elleri bu şekilde incelemeniz all-in kararınızın doğru veya yanlış olduğunu size göstereceği gibi aynı zamanda da benzer pozisyonlarla daha sonra karşılaştığınızda size kazandırdığı tecrübeyle daha hızlı karar vermenizi ve daha doğru kararlar vermenizi sağlayacak. Bunun için ihtiyacınız olan şey basit bir hesap makinesi. Benim gibi bir Excel dosyasıyla uğraşmanıza da gerek yok. Hani ben onu kendime kolaylık olsun diye yaptım. PokerStove veya isterseniz Flopzilla da aynı şeyi görüyor ve daha detaylı analizler de yapabiliyorsunuz Flopzilla ile. Ama Flopzilla ücretli, PokerStove ücretsiz. PokerStove'u daha detaylı olarak daha sonra bir videoda inceleyebiliriz. Çünkü burada flop'taki ve turn'deki ve river'daki kartlara göre de yine equity'nizi hesaplayabiliyorsunuz başka range'leri de. El range'lerine göre. Ama günün sonunda baktığımızda doğru bir call yapmış gibi gözüküyoruz. Şanslı bir call da olduğunu düşünebilirsiniz. Ama tüm bunlarla beraber biz bu adamın verdiğimiz el range'in içindeki en düşük kağıtlar çıktı. Peki gerçek anlamda equity'miz neydi? 7-7 ile o as on offsuite'i kıyasladığımızda şöyle bakalım. Yani bilmeden önce adamın elinde tam olarak ne olduğunu bilmeden önce %60'a %39 gibi gözüküyordu. Şimdi adamın elindekini biliyoruz. Dolayısıyla şöyle yapalım. 7-7 var değil mi? Kupa 7 ve karo 7. İşaretleyelim. Şimdi hesapla diyelim. Bu sefer %45 equity'miz olduğunu görüyoruz. %45'e %54. Daha da yakınmış olasılıklarımız. Ve en nihayetinde bizim bu flop'u görmek için, bu all-in'i görmek için ihtiyacımız olan equity neydi? %39.11'di. Dolayısıyla biz bunu sabaha kadar call ettiğimizde uzun vadede zarar etmiyoruz, kar ediyoruz. Doğru bir pozisyon oluyor bizim için. Rakibimiz bize görmemiz için yeterli olasılığı sunmuş oluyor. Uzun vadede karla kalkacağımız bir pozisyon. Böyle bir durumla karşılaştığımızda evet ilk başta bakışta %54'e %45 sen daha geridesin diyeceksiniz ama ortaya konan para miktarını, çip miktarını ve toplam çip miktarını göze aldığımızda bu %45'in aslında bu durum için yeterli olduğunu görüyoruz ve böyle şeyleri hesaplarken özellikle cash masalarda 0.01'lik bir avantaj bile gördüğünüzde direkt yumulmanız gerekiyor. Çünkü uzun vadede eğer kazanmaktan bahsediyorsak, poker uzun vade oyundur diyorsak ve buna inanıyorsak doğru hareketin burada all-in'i görmek olduğunu
net olarak anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa bana mail atabilirsiniz. pokraktr@gmail.com adresinden. Ekranda görüyor olmanız lazım bana ulaşabildiğiniz şeyleri. Twitch kanalıma üye olabilirsiniz. Oradan yayınları takip ediyorsunuz. Canlı yayınları. Canlı oynadığım bazı turnuvaları paylaşıyorum. Diğer taraftan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda işte üye sayımız belli bir miktara ulaştığı zaman buradaki hat ve onların burada yazan rakamlarla ilgili bir video hazırlayacağım. Böyle bir sözüm var. Bu bonus oldu açıkçası. Umarım hepinize faydalı olur. Daha başarılı oyunlar çıkarmanızı sağlar. Daha önemlisi poker olan bilginizi arttırıp, bu oyunu oynarken daha iyi sonuçlar almanızı sağlar diye umuyorum da oyundan daha çok keyif almanızı da sağlar diye umuyorum, düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.